Merhaba teraziler. 2025 Haziran ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Umarım iyisinizdir. İyi olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zor süreçler bu ayla bitmiş oluyor. Haziran'ın ben keyifli bir ay olacağını düşünüyorum sevgili teraziler. Sizler için de öyle olacak. Çok gerçekten zor zamanlar geçirdiniz. Zor zamanlar geçirdik. Marslar geri gitti, yangınlar, uçaklar düştü falanlar filanlar. Şimdi bu ay aslında Haziran için söylüyorum. Mayıs ayında bir kere bir Satürn'ün Koç burcuna girişi var. Şimdi bu sizin için çok önemli. Neden? Koç sizin için önemli bir alan. Tam karşınız, yani ilişkilerinizi, evliliğinizi, iş ortaklıklarınızı anlatan alan. Dolayısıyla 2,5 sene sizi böyle buradan sorgulayacak. Şimdi bununla ilgili bir videom var. Satürn Koç'ta videom var sevgili teraziler. Lütfen ona bir bakın. Satürn Koç'tayı bir izleyin. Like edin ve bana abone olun tabii. Dolayısıyla öncelikle bu. Sonra Haziran ayında da bir de Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişi var. Bu da yine önemli bir şey. Bunun içinde lütfen yine Jüpiter Yengeç'te videom var. Onu da izleyin ve detayları oradan alın derim size. Şimdi bakalım bu ay sizi neler bekliyor sevgili teraziler. Ayın birinde bir kere Venüs, yani sizin yönetici gezegeniniz sevgili teraziler, Venüs Şiron'la beraber ilişkilerinizi anlatan alanda ve Mars'la da çok güzel bir açısı var. Bu bana diyor ki evli olan bir ilişkisinde sorunlar olanların bunu çözme, iyileştirme zamanı olabilir. İş ortaklıklarında bir sıkıntısı olanların bunu çözme, iyileştirme zamanı olabilir. Gerçekten sizin için Venüs karşıt burcunuzda çok kuvvetli olmasa da kendi evinde ve Şiron'la ve Mars'la olan güzel açısı sizi ayın başında aşk ilişkilerinizde, evlilik gibi ciddi uzun soluklu ilişkilerinizde size mutlaka bir fayda, bir güzellik getirecek, bunu söyleyebilirim. Sonra ayın 6'sında sevgili teraziler Venüs Boğa burcuna ilerleyecek. Venüs Boğa'nın da yöneticisi. Bu da başkalarından gelen paralar, eşten gelen, aileden gelen paralar. Çok güzel değil mi yani? Bu demektir ki sizin başkalarından destek alacağınız bir dönem başlamış oluyor. Bu da yine sizin için çok güzel, keyifli bir dönem. Ayın 8'inde de Merkür Jüpiter'le ilk önce birleşecek. Jüpiter haritanızın tam tepesinde ve arkasından da Jüpiter'le birleşip sonra da Merkür haritanızın tepesine oturacak Yengeç burcuna. Şimdi bu sevgili teraziler size kariyerinizle, sosyal statünüzle ilgili haberlerin geleceği ve böyle zaten çok dayak yediniz ya bu Kasım'a kadar, yani çok uzun süredir çok zorlu süreçler geçirmiştiniz sevgili teraziler. Şimdi Merkür burada size kendinizi gösterme, kariyerinizde, sosyal statünüzde kendinizi gösterme fırsatı verecek. Çok güzel. Hem de bir şansla. Niye? Merkür Jüpiter'e değiyor ilk önce. Şansını büyütüyor ve bu da size hatta yani böyle de 2 yerden falan teklif ya da 2 güzel haber, yani bu sizin kariyerinizle, sosyal statünüzle ilgili. Eğitim hayatında olanlar için zaten yine ayrıca oldukça güzel haberler demektir. Şimdi ayın 9'unda da Jüpiter Yengeç'e geçecek. Burası haritanızın tepesi. 1 yıl boyunca burada kalacak. Yengeç videomu izleyip ve onu, yani Jüpiter Yengeç'te videomu izleyip onu like ediyorsunuz. Sonra da 1 yıl boyunca kariyerinizde parlama döneminizin başladığını söylüyorum. Siz parlamasanız bile ailenizden biri, eşiniz veya babanız veya anneniz veya kardeşiniz biri parlayacak. Yani bir parlama var burada. Onu da söyleyeyim size. Ve bu parlamadan dolayı da sizin başkalarından gelen paralarda faydalanma durumunuz da var. Bu da gene çok güzel bir şey. Ve ayın 11'inde bir dolunay var. Bu Yay burcunda olan bir dolunay sevgili teraziler. Sizin için çok pozitif bir alan bu. Daha çok yakın çevrenizi ilgilendiren, yani kardeşlerinizle, komşularınızla bir anlaşmaya varmak, onlarla keyifli zaman geçirmek,
Onlarla birlikte olmak, bir karar vermek, belki bir yolculuk için karar vermek olabilir yay olduğu için. Ama bu böyle uzun soluklu bir yer değil, yani daha kısa soluklu bir yer. Böyle bir yolculuk kararı vermek ve biriyle beraber, eşinizle, arkadaşınızla vesaireyle biriyle beraber o yolculuğa çıkmak anlamına gelebilir. Gelelim ayın 17'sinde Mars Başak Burcu'na geçiyor. Şimdi aslında Mars sizi gerçekten of teraziler ne çektiniz? Ne çektiniz, ne çektiniz? Şimdi Kasım'da Mars Yengeç, Aslan, sonra geri gitti, tekrar düzeldi, Yengeç'e gitti, Aslan'a gitti, geri geldi falan, böyle Şubat'a Mart'a kadar bu böyle bizi bir silkeledi Mars. Biliyorsunuz savaşlar çıktı, yangınlar falan filan, uçaklar düştü, bilmem ne. Şimdi düzeldi aslında Mars. Sanıyorum Mart'tı. Mart gibi düzeldi. Düzeldi de. Mars şimdi Aslan Burcu'nda düzeldi ama sevgili teraziler. O kadar zorlu enerjiler geçirdik ki orada. Artık sırtımızda izi var sanki. Yani bir yara iyileşmiş de orası artık kurumuş, kabuk bağlamış gibiyiz. Yani böyle bir şeyde. Çünkü hala Aslan'da gidiyordu. Şimdi Başak'a geçtiğinde bir kere o defteri kapatacağız. Yani o travmatik 6 ay kadar sürdü bu. Ya da 5 ay, işte 5-6 ay sürdü. O defteri bir kapatacağız. Bir Allah'ım şükür biz de yaşıyormuşuz. Dünya batmadı, yani biz de ölmedik diye bu olacak. Sizin için zor bir alan burası aslında. Geride kalan. Yani hemen parlamak değil de sanki şu Mars'ın sizin burcunuza girmesini bir görmek lazım. Dolayısıyla biraz burada evet enerjiniz düşük olabilir ama enerjiyi toplayacağınızı düşündüğüm bir süreç olarak ve o geçmişteki o çok kötü yaşadığımız kariyerinizle ilgili, özellikle siz çok zorlanmışsınızdır. Sosyal statünüzle ilgili iş kaybetmiş olan teraziler olabilir burada. Terfisi olacaktır, terfisi olmamıştır. Yani bayağı zorlu bir kariyer süreci geçirmiş olabilirsiniz. Satış yapamamışsınızdır, işte ticaret yapıyorsunuzdur, sanat yapıyorsunuzdur, bunu yapacak ortam bulamamışsınızdır falan. Çok zorlu bir süreç oldu Kasım'dan itibaren. Şimdi ondan kurtulduk ama enerjinizi topluyorsunuz. Henüz böyle daha tam şeye çıkma zamanınız gelmedi. Ne zaman Mars teraziye girer? O da önümüzdeki ay galiba. O zaman yani bir sonraki, Haziran'dan bir sonraki ay olarak söylüyorum. Temmuz. O zaman rahat edersiniz. Şimdi gelin Güneş'e, 21'inde Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Demek ki kariyeriniz, özellikle iş hayatı olanlar için kariyer ve sosyal statüyle ilgili konular aktif. Bu zaten olacak dedim yani. Teklifler gelir. Belki karar veremeyebilirsiniz. Belki görüşme yaparsınız ama sonucunu bir sonraki ay alabilirsiniz. Tamam mı? Ama 24'ünde Güneş Jüpiter'le birleşecek. Daha ne yapsın? Tepede size büyük şansı getirecek. Yani artık tamam ya, bitti, ben eski o şaşalı günlerine geri dönüyorum sevgili terazi, yani gerçekten göreceğiz. Şimdi Türkiye'deki en büyük terazilerden biri benim için Tarkan'dır. Tarkan herhalde albüm mü çıkartacak acaba, ne yapacak bilmiyorum. Yani uzun süredir bekliyoruz, hani güzel bir şeyler yapsın, yapmadı ama hani böyle terazilerin gerçekten gene o güzel parlak günlerine dönüş zamanı. Ayın 25'inde de bir yeni ay var. Bu Yengeç Burcu'nda, yani haritanızın tam tepesinde olan bir yeni ay ve Jüpiter'le birleşmiş olan bir yeni ay. Dolayısıyla gerçekten ayın sonunda sizin için ben kariyer, iş hayatı, maddi konularınızla ilgili güzel gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Bir kapı açılacak sevgili teraziler. Yani umudunuzu kestiğiniz, artık ya tamam olmaz dediğiniz konularda bir kapı açılacak ve o eski enerjinize geri döneceksiniz. Ve bu da gerçekten ayın sonundaki o Neptün-Satürn birleşmesine ve buna birileri destek olacak. Eşiniz olabilir bu, iş ortağınız olabilir bu, uzun soluklu sevgili olduğunuz kişi olabilir bu. Yani burada eski hayatınızdaki o neşeyi, o eğlenceli, o yaratıcı tarafınızı ortaya koymanız için bir başkasından destek alarak gerçekten yeni bir kapı açılacak. Ben sizin için çok umutluyum
ve çok da güzel şeyler olacağını düşünüyorum sevgili teraziler. Keyifli bir ay diliyorum. Sevgiler.